Sümer diye bir şey bilinmiyor. Yok Sümer kavmi. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar komik. Güneşe bakmışlar, bu tanrıdır demişler. Rüzgara bakmışlar, bu tanrıdır demişler. İkincisi, bu kanun maddesiyle hiç alakası olmayan kutsal evlenme metinlerinde kadına kutsal fahişe adını takıyorlar. Sonra bu kutsal fahişeyi fahişe yapıyorlar. Bu fahişeye başörtüsü takıyorlar. Bugünkü başörtülerde fahişedir demek istiyorlar. Hatta diyorlar. Bütün bu belgeler bize insanın evrimleşerek geldiği fikrinin biraz saçma olduğunu. Kur'an Sümer metinlerinden alınmıştır. Olamaz, olabilemez. Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Sebahattin Bayram ismim. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Sümeroloji Anabilim Dalı'nda eğitim ve öğretimi yaptıktan sonra orada 2 yıl öncesine kadar 2023 yılına kadar çalıştım ve 2023'te emekli oldum. Bir 5 yıl kadar Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde müze asistanı olarak görev yaptım, çalıştım. 85'ten itibaren de 2023'e kadar Dil ve Tarih Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptım. Böyle Sümeroloji Anabilim Dalı ile ilgili olarak müzedeki faaliyetlerimizi de dahil edersek 40 yıldan fazladır bir faaliyetimiz, tecrübemiz var. 2023'ten beri de emekli olarak yine mesleki faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tamamıyla bırakmış değiliz. Sümeroloji nedir? Sümerolog ne yapar? Bugünkü Irak'ın Mezopotamya dediğimiz Dicle ve Fırat nehirleri arasında Basra Körfezi ile bir devlet kurmuş bir kavim. Çok mütevazı bir kavim. Sayıları çok değil, çok büyük geniş alanlara hakim olmuşlar değiller. Ama bu kavim milattan önce 3000'lerden önce çivi yazısının ilk işaretleri, alametleri diyebileceğimiz resim yazısıyla başlayan ve çivi yazısına doğru giden bir süreç içerisinde yazıyı icat etmişler ve kullanmışlardır. Birden hemen keşfedilebilmiş değildir. Çivi yazısının yazı halini alması, piktografik dediğimiz, daha sonraki safhasında yarı piktografik ve çivi yazısı haline alması safhaları bir 5-600'lük zamanı kapsamaktadır. Ki milattan önce 3200'lerden bu ilk yazı örneklerinin ortaya çıktığını düşündüğümüzde yaklaşık olarak 2800, 2700, 2600 yıllarda artık çivi yazısıyla insan duyguları, düşünceleri, edebiyatı, her türlü şeyin yazıya dökülebildiğini biz biliyoruz. Tabii yazı olarak da bahsetmemiz gerekir. Çivi yazısını kullanıyorlar. Çok değişik bir yazı sistemidir çivi yazısı. Çivi yazısı denmesinin sebebi yazıyı teşkil eden unsurların çiviye benzemesidir. Üst tarafı biraz geniş ya da baş tarafı biraz geniş, alt tarafı biraz dar ya da baş tarafı, sol tarafı biraz geniş, sağ tarafı biraz dar olan çok büyük çoğunlukla özlü kil üzerine özel kamış kalemle basılarak yazılan bir yazı çeşidi. Yazının tabii bir takım zorlukları var. Dolayısıyla bir insanın yazı yazması çok kolay bir olay değil. Bu çok ciddi bir eğitim ve öğretimi gerektirmektedir. Bu Sümerce yazılı belgelerle bizim çok çok önemli bir bilgimiz oluyor. O da nedir? Bazı uzmanlar bu bilgiyi tamamıyla Sümerlere mal ederler. Hepsi Sümerlerindir derler. Fakat öyle değil. Elbette ki öyle değil. Sümerliler o zamana kadar, yani çivi yazısını icat edip bunu duyguları ve düşünceleri ifade edecek safhaya getirinceye kadar bütün insanlığın birikimlerini, yani biz işte biliyoruz daha önceki dönemlerden peygamberler geldiğini, bunlara kitaplar ve suhuflar verildiğini biliyoruz. Şimdi çivi yazılı metinlerde pagan bir anlayış var. Çok tanrılı bir anlayış var. Tevhid inancı yok. Fakat bütün bu insanlığa ait birikimlerin hepsinin kendilerinde hasıl olan ürünlerini kaleme almışlardır ve daha sonra gelen nesillere aktarmışlardır. Dolayısıyla şu değil, Sümerliler bu yazdıkları her şeyi kendileri bildiler, icat ettiler, anladılar, farkı... Hayır, hayır. Bir medeniyetin teşekkülü nasıl ki bütün insanların, bütün kavimlerin
birikimlerinin üst üste konmasıyla hasıl oluyorsa, Sümerlilerin bize intikal ettirdiği bu çivi yazılı metinlerdeki bilgiler de o ve daha önceki dönemlerdeki bütün insanlığın bilgilerinin onlar tarafından kaleme alınması ve bize kadar intikal ettirilmesidir diyebiliriz. Aksi takdirde kısmen bahsedeceğiz daha sonraki konuşmalarda. Bütün bu bilgileri, yani matematikte, tıpta, teolojide, böyle hemen hemen her alandaki bütün bu bilgileri sadece Sümerliler üretti, Sümerliler kaleme aldı dersek biraz diğer kavimlere ve daha önce gelen insanlara ve daha önce gelen peygamberlere haksızlık etmiş oluruz diye düşünüyorum. Sümerler kimdir ve neden bu kadar önemlidir? Sümerliler kendilerine has özel bir kavimdir. Sümerliler insanlığın en eski yazılı belgelerini kaydetmişlerdir ve bu belgeler içerisinde de elbette insanlığın o zamana kadarki bütün birikimlerini bize aktarmışlardır. Sümerce'nin ve Sümerlerin önemi buradan gelmektedir. Bir de çok tanrılı bir dine sahipler ama çok dindar insanlar. Yani o kadar ki çivi yazısının bulunmasının sebebi bu mabetlerdeki bir takım kayıtlara dayandırılıyor. Yani mabetlere giren, gelen ve çıkan malların kayıtları tutulmaya başlıyor. Bu kayıtlar önceleri resim şeklinde tutuluyor. Daha sonra bu geliştirilerek gitgide insanın bütün duygularını, düşüncelerini, hissiyatını ifade edebilir bir şekle geliyor. Milattan önce 3000'lerde yaklaşık olarak, yani günümüzden 5000 yıl kadar önce çivi yazısının bulunması, icat edilmesi ve insanın hemen hemen bütün hissiyatını, duygularını, hatta ekonomisini, hukukunu, aile yapısını vesairesini anlatan bütün bu belgeler bize insanın evrimleşerek geldiği fikrinin biraz saçma olduğunu ortaya koyuyor. Yani bu evrim meselesi eğer söz konusu olsaydı ta o zamandaki insanın hissiyatını, duygularını bu kadar mükemmel bir şekilde ifade etmesi mümkün olmayacaktı. Ben şöyle değerlendiriyorum doğrusu. O zamanla bu zaman insan arasındaki en önemli fark teknoloji farkıdır. Yoksa insan hissiyatı, insan psikolojisi, insan duygu ve düşüncesi o zaman neyse hemen hemen bugün de aynıdır. Sadece şartlar değişik. Sümer tabletleri tarihsel araştırmalarda neden bu kadar önemlidir? Çünkü Sümer tabletleri şu ana kadar bildiğimiz en eski yazılı belgelerdir. Şu ana kadar. İnsanlık hakkında bize bilgi veren en eski yazılı belgelerdir. Dolayısıyla onların verdiği bilgiler bize bir bakıma insanlık tarihini hem de aynı zamanda belki biraz bizim bakış açımızla peygamberler tarihini de anlatmaya yardımcı olabilecek metinlerdir. Yani Sümerlerin verdiği bilgilerle biz insanlığa ait hemen hemen her şeyi öğreniyoruz. Onlardan öğrendiğimiz her şeyin tamamı onların yaptığı, ürettiği, ortaya koyduğu şeyler değildir. Ama onların bize naklettiği şeylerdir. Mesela bir insan hukuk tarihi olarak bir takım şeyler yazacaksa Sümerlere müracaat etmelidir. Ya da matematikle ilgili bir takım şeyler yazacaksa yine Sümerler bu konuda ne yazmışlardır? Ya da astronomiyle ilgili, tıpla ilgili, insan psikolojisiyle ilgili neler yazmıştır? Sümerlere bakmalı ve bu en eski yazıları dikkate alarak bir takım şeyler söz konusu ilmin tarihini yazmalıdır. O da şudur: bizim metinlerimizle, yani bizim inancımızla ilgili metinlerle, Kur'an'daki metinlerle Sümer metinleri arasında bir takım benzerlikler olmasını yadırgamamak lazım. Neden? Çünkü nasıl ki Tevrat'taki metinlerle Kur'an'daki metinler, Tevrat'ın tahrif edildiği durumunu bir tarafa bırakıyorum. Bu metinler arasında bir takım benzerlikler varsa Sümer'deki metinlerle Kur'an'daki metinler arasında da bir takım benzerlikler olması son derece normaldir. Neden normaldir? Çünkü Sümerliler ve Sümerlerden daha önce yaşayan insanlara Allah peygamberler göndermiştir. Ve bu peygamberler aracılığıyla Kur'an'daki ya da Tevrat'taki bir takım bilgileri onlara da vermiştir. Eğer materyalist açıdan bakarsanız, yani olaya sadece maddeci olarak bakarsanız, Sümerler daha eski,
O halde daha sonrakiler onlardan aldı dersiniz. Maddeci olarak bakarsanız. Fakat olaya bir de peygamberler hem de sayfeler ve kitaplar noktasını dikkate alarak bakarsanız, onları devreye sokarsanız olayın hiç de böyle yadırganacak bir tarafı yoktur. Bakınız iki metin arasında benzerlikler varsa bu benzerliklerin de değişik safhaları var. Bir benzerlik olabilir. İkincisi alıntı olabilir. Üçüncüsü kopya olabilir. Şimdi bakın iki metin arasında benzerlikler varsa bunun bir takım sebepleri vardır. Diğerlerini bir tarafa bırakıp iki tanesi üzerinde durmak isterim. Bunlardan bir tanesi doğrudan doğruya kavimler aynı zamanda ve mekanda yaşamışlardır ve inançları birbiriyle yakındır. Dolayısıyla biri diğerinden almıştır. Çok normaldir. Örnek olarak Sümerlilerle beraber aynı coğrafyada ve aynı tarihlerde yaşayan Asurlar ve Babiller Sümerlerin bir takım unsurlarını almış mıdır? Evet almıştır. Etkilemiş midir? Evet etkilemiştir. Fakat mesele Sümerlilerle Kur'an'a gelince ve hatta Sümerlilerle Tevrat'a gelince olay çok farklı bir manzara arz ediyor. Bakın arada şu kadar zaman var. 1000 yıla yakın zaman var arada. İşin ilginç tarafı bu dönemde Sümer tabletleri toprağın altında. Sümer tabletleri 2000'den beri Sümerce konuşulmuyor. Bunlar toprağın altında. Dolayısıyla Tevrat'a geçmesi, Tevrat'ın doğrudan Sümer tabletlerinden alınması öyle bir şey söz konusu değil. Ne var? Olayın şöyle bir boyutu var. Kulaktan kulağa bazı şeyler söylenmiştir de Tevrat'a girmiştir. Evet olabilir. İhtimal dahilindedir. Ama burada da birkaç kıstas var. Bakınız metinlerdeki benzerlikler var doğru ama metinlerde benzemeyen yönler de var. Yani eğer böyle bir alıntı olsa metinlerin tamamında bir benzerlik olması lazım. Artı metinlerin yöntemi de farklıdır. Yani çivi yazılı metinlerdeki yöntemle Tevrat'taki yöntem ya da Kur'an'daki yöntem bir takım farklıdır bir hadiseyi anlatırken. Artı netice de farklıdır. Dolayısıyla bir takım benzerliklerin yanında farklılıkların olması da gösterir ki bunlar bunlardan almamıştır. Ama biz Sümerlerin pagan, çok tanrılı bir dine sahip olduğunu biliyoruz. Ama Sümerlerin bütün bu bilgileri sadece pagan anlayıştan kaynaklanan neticede elde ettiklerini söylemek mümkün değil ki. Elbette Sümerler daha önceki dönemlerde gelen peygamberlerden ve kitaplardan faydalanmışlardır ve bu bilgileri elde etmişlerdir. Dolayısıyla oradaki bilgilerle, oradaki bilgilerin kaynağıyla çok yanlış olmaz. Aynı şey Tevrat'la ve Kur'an'la bağlantısında ifade ettik. Aynı şey Sümer metinleriyle Kur'an arasında da söz konusudur. Kur'an-ı Kerim inzal edildiği zaman çivi yazılı metinlerin ortadan kalkması yaklaşık olarak 2000 yıl olmuş. Çivi yazılı metinler yok. Toprak altında 2000 yıl önce bu dil artık konuşulmuyor ve bu metinler toprak altında kalmış. Yani Kur'an inzal edildiği zaman Sümer diye bir şey bilinmiyor. Yok Sümer kavmi. 200 yıl önceye kadar. 200 yıl önce kazılar yapılmaya, bu çivi yazılı metinler bulunmaya, bu okunmaya ve bunlar anlaşılmaya başladıktan sonra fark edildi ki bu çivi yazılı metinlerle hem Tevrat'taki hem de Kur'an'daki bazı metinler birbiriyle ilgili benzer şeyler anlatıyorlar. En önemlilerinden bir tanesi Tufan hadisesidir. Tufan hadisesi hem Sümer'de, aslında Sümer'de çok teferruatlı değil ama tufanla alakalı bazı bölümleri anlatan metinlere rastlanmıştır. Daha çok teferruatlı anlatımlar vardır orada. Dolayısıyla oradaki anlatımlarla bunların birbiriyle uyumlu olması söylediğim gibi kaynaklarının aynı oluşunu gösteriyor. Daha başka örnekler de verilebilir. Mesela cennet tasvirleri vardır Sümerce bazı metinlerde. Bu cennet tasvirleriyle Kur'an-ı Kerim'deki cennet tasvirleri birbirine benzer. Birbirine benzer. Aynı değildir kesinlikle. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu benzerliğin safhaları var. Kesinlikle bu Sümerlilerden alınmıştır diyemezsiniz. Hiç kimse diyemez bunu.
pagan bir anlayış itibariyle bir takım şeyler söylemiş. Benzerlikler var ama farklılıklar da var. Yöntem olarak farklılıklar var. Netice olarak farklılıklar var. Mesela çivi yazılı metinlerde insanın yaratılışı, insanların artık çok ilginçtir. Yorulmakta olan tanrılara yiyeceklerini, içeceklerini temin ve barınacak evlerini yapmaktır insanın yaratılış amacı. Halbuki Kur'an ne diyor? Biz cinleri ve insanları bize ibadet etsinler diye yarattık diyor. Şimdi bakın böyle ifade ve üslup bile arada ne kadar bariz bir farkı ortaya koyuyor. Biri tanrılar dünyası var. Tanrılara işte ev yapacak, yiyecek temin edecek. Biri de bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi mesela bu bariz fark bile arada çok ciddi bir anlayış, inanç ve dünya farkı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir şey ihtimal söz konusu bile değildir. Sümerliler hangi dine inanıyorlardı? Yani Sümerlerin dini inançları ilgili söyleyebileceğimiz şey politeist olmasıdır. Yani çok tanrılı bir dine inanıyorlardı. Sayısı bunların 100'ü geçmiş idi bu tanrıların. Fakat şöyle bir yanlış anlayış da var. Bu 100 tane dingir dediğimiz bizim bir determinatif var. Aynı zamanda kelimedir çivi yazısında. Dingir tanrı demektir. Bir tanrı adının veya daha genel bir ifadeyle söyleyeyim, bir kutsal varlık adının başına bir işaret getirilir ve bunun daha önceden hep tanrı adı olduğu anlaşılır diye bir kanaat vardı. Fakat bu dingir işaretinin sadece tanrı adlarının başına getirilmediği, diğer kutsal kabul edilen kavramların, isimlerin başına da getirildiği biliniyor artık. Bunda bir problem yok. Bunu şeye benzetebiliriz. Biz mesela Hazreti Allah diyoruz, Hazreti Peygamber diyoruz, Hazreti Cebrail diyoruz, değil mi? Bakın 3 değişik Allah hakkında, Peygamber hakkında ve bir melek hakkında Hazret kelimesini kullanıyoruz. Bunun gibi düşünelim. Bir de bu benim yaklaşımım, onu da ifade edeyim. Şimdi bizde mesela Allah'ın 99 ismi var, değil mi? Bir de Cevşen-i Kebir'de 1000 tane ismi var. Şimdi Allah'ın bir isminden başka sıfatlar yüklenerek başka sıfatlar ve isimler teşkil edilebiliyor. Yani mesela Rahman dediniz, değil mi? Rahman. Mesela insana olan yönü var Rahman'ın, hayvana olan yönü var, bitkiye olan yönü var, diğer melekler. Dolayısıyla Rahman dediğiniz zaman evet bir tek Cenab-ı Hakk'ın ismi, fakat muhatap olduğu şahısları da dikkate aldığınızda birden fazla sıfat ona izafe edilebilir. Şimdi Sümerce'de bunlar çok var. Enki ile ilgili olarak diyelim ki bir takım başka sıfatlar var. Öncelikle bilgelik tanrısıdır ama suyun da tanrısıdır aynı zamanda. Sümerlerin dini metinlerinde vahiy kavramına benzeyen unsurlar var deniliyor. Bu durum hakkındaki düşünceleriniz nedir? Sümerlerin vahiy konusu bir bu tufan metnindeki ifadeye dayanıyor. İkincisi de bunların bir takım rüyalarda tanrıların kendilerini bildirmesiyle vahiy aldıklarına dair bir kanaat var. Sümerce metinlerde Kur'an'daki kıssaların olma nedeni sizce nedir? Kur'an'daki ya da Tevrat'taki kıssaların olması son derece normaldir. Niye normaldir? Çünkü Sümerce metinler Sümerlerden önceki dönemlerde gönderilmiş olan peygamberler aracılığıyla ve o peygamberlere indirilen sayfalar ve kitaplar aracılığıyla bu konularla ilgili bilgilendirilmişlerdir. Yani kaynakları aynıdır. Kaynakları aynı olduğu için o metinlerde var, burada da var. Niye var, nasıl var diyemiyoruz. Son derece normaldir. Sadece şunu söyleyemiyoruz. İmkan harici bir şey. Kur'an Sümer metinlerinden alınmıştır. Olamaz, olabilemez. Çivi yazılı metinlerin tahrifi, kutsal kitaplarda anlatılanların tahrifi söylemlerine ne demek istersiniz? Yani bu çok benim canımı sıkan bir konudur bu. Çok değişik sebeplerle tahrifat yapılmıştır. Kur'an'daki bilgilerle karşılaştırılarak Kur'an'a ve Müslümanlara hakaret eden bir takım neticelere ulaşılmıştır. Bir misal vereyim. Çok misali var ama bir misal vereyim. Sümerlilerde kutsal evlenme metinleri diye metinler var. Bunlar evleniyorlar. Bu evlenmekteki maksat da burada Dumuzi bir kral, İnanna da bir tanrıça
Tanrıça. Buradaki evlilikteki asıl maksat da memleketin bolluk ve bereket gelmesidir. Hem insan neslinin hem de hayvanların ve bitkilerin bollanmasının vesilesi olarak düşünülmüştür. Bizde de hala Nevruz kutlamaları vardı, buna benzer kutlamalar. Sümerce metinlerle ilgili olarak kutsal evlenme metinleri denmektedir. Şimdi burada İnanna bir tanrıça, Dumuzi'de bir kral, fakat daha sonra ona da 1/3 oranında tanrılık izafe edilmiştir. Anlayış öyle. Onların anlayışları öyle. Daha sonraki bazı krallar, Sümer kralları, kendi krallarının İnanna ile evlenmesi halinde kendi ülkelerine de bolluk ve bereket geleceğine inanmışlardı. Dolayısıyla bu kutsal evlenme metinlerinde bir kral ve İnanna'yı temsil eden, daha sonraki dönemlerde İnanna'yı temsil eden şehrin en büyük rahibesi diyeyim ya da kadın din görevlisi bu törenlerde yer alıyorlar. Bu törenlerde yer alan bu kadın din görevlisine Avrupalı bazı bilim adamları kutsal fahişe adını takmışlardır. Neden kutsal fahişe? Bir evlilik söz konusu oluyor. Bundan dolayı bir. İkincisi de amaçları kutsal. Bolluk olacak, bereket olacak, memleket kalkınacak vesaire. Şimdi bu ifade maalesef Avrupalılara çok yakıştığı halde bizde de bazı uzmanlar bu tabiri ele alarak kutsal fahişe ifadesini kullanmışlardır. Çok daha sonra bazı metinlerde bu din kadınının başörtüsü takıp takmaması ile ilgili, şimdi öbür evlenme metinlerinde böyle bir başörtüsüyle ilgili bir ifade yok. Orta Asur kanunlarında var. Fakat Orta Asur kanunlarındaki de başörtüsü diye bir şey değil. Başörtüsü yok ortada. Ama başa takılan bir giysi var. Onu bizim bazı uzmanlar kutsal fahişe adını taktıkları kadını başörtüsü 1000 sene sonraki bir metinde başörtüsü taktığı yazılı gerekçesiyle başörtülü hale getirmişlerdir. Yani kutsal fahişe başörtüsü örter gibi. Dediğim gibi bakın dikkat çekiyorum. Başörtüsü diye bir kelime yok. Sadece başa giyilen bir giysi var. İkincisi, konunun birbiriyle alakası yok. Birisi Sümer döneminde, birisi Orta Asur döneminde bir kavram. Çok daha ilginci. Daha sonra bu kutsal fahişe adlı kadının normal Orta Asur metnindeki ifadelerde çok aksine bir kanun maddesi yazılmasına rağmen bu kutsal fahişe ile fahişe arasında bir bağlantı kurmuşlar. Kutsal fahişeyi fahişe gibi lanse etmişler. Daha sonra da fahişeler başörtüsü takıyordu diye çok alçakça, çok rezilce, çok yalan, birkaç yalan üst üste ifade etmişlerdir. Yok böyle bir yalan. Böyle katmerli bir yalan yok. Daha sonra da başörtülüleri de sanki bu fahişeler güya başörtüsü takıyormuş ya, başörtüleri de fahişe demeye getiriyorlar. Bu kadar yalan ve bu kadar iftira üst üste gelince biraz hislenmemek mümkün değil. Halbuki Orta Asır kanunundaki ifadeler şudur: mabet fahişeleri dedikleri, yani kutsal evlenme töreninde kadın rahibenin görev yaptığı kimseler başını örteceklerdir diyor. Yine Orta Asır kanunundaki aynı maddedeki ifadeler de şöyle: fahişeler başını örtmeyecektir diyor. Bakınız, fahişeler başını örtmeyecektir diyor kanun maddesinde. İkincisi, bu kanun maddesiyle hiç alakası olmayan kutsal evlenme metinlerinde kadına kutsal fahişe adını takıyorlar. Sonra bu kutsal fahişeyi fahişe yapıyorlar. Bu fahişeye başörtüsü takıyorlar. Bugünkü başörtülüler de fahişedir demek istiyorlar. Hatta diyorlar. Daha fazlasına girmeyeceğim. Dolayısıyla bakınız, tahrifat nasıl katmerli bir tahrifat ortaya çıkıyor. Bir, kesinlikle Kur'an'daki başörtüsünün söz konusu olmadığı bir hadiseyi diğeriyle irtibatlıyorlar ve böyle bir tahrifat söz konusu. Tanrı kavramını Sümerliler çıkardığı düşüncesi hakkında ne söylemek istersiniz? Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar komik. Güneşe bakmışlar, bu Tanrı'dır demişler. Rüzgara bakmışlar, bu Tanrı'dır demişler. Halbuki mesele öyle değil. Yani Sümerler bu kadar basit insanlar değil. Sümerler derinlikli insanlar. Kramer'in ifadelerine baktığımızda Sümerlerin ve Sümer ilahiyatçısının bu çok basit, yani çok materyalist ve çok basit ifadelerden beri olduklarını, onlardan uzak olduklarını çok rahat anlayabilirsiniz. Evet, bu çok tanrı bir anlayışları var ama bu kadar basit bir şekilde de tanrı edinmemişlerdir Sümerliler. Çok derin, insan gibi telakki ediyorlar fakat çok farklı. Eğer ortak koşmamış olsalar bir tevhid inancına çok yakın bir tanrı anlayışları olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Namaz, kurban,
oruç, hac, zekat, sadaka gibi ibadetlerin ve başörtüsünün Sümerlerden geldiği iddiasında bulunanlara ne diyorsunuz? Elbette insanlığın en eski döneminden beri bir takım görevleri, vazifeleri, ibadetleri olmuştur, ola gelmiştir. Dolayısıyla bu en eski insanlarda da, yazılarını bildiğimiz en eski insanlarda da bir takım ibadetler olması son derece normaldir. Bir takım ibadetlerin olması son derece normaldir. Hatta ve hatta böyle semavi bir takım kaynaktan beslenmeyen insan odak bir takım inançlarda bile buna benzer ibadetler var. Dolayısıyla bu tür ibadetlerin olması yine son derece normaldir. Kaynakları aynı olması itibarıyla ve insanlığın kendi terakkisinin bunlara da bağlı olması itibarıyla bu tür vazifelerin son derece yerinde olduğunu düşünüyoruz. Fakat bunların Sümerlerden alındığı, yani yine tabii çok komik bir ifadedir. Başörtüsü ile ilgili olarak maalesef böyle can yakıcı bir açıklama yapılmıştır. Hem de bilgiler tahrif edilerek. Sümeroloji ile alakalı bilgi kirliliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sümerlilerin hem çivi yazısını kullanan en eski kavim olması hem de kendilerinden önceki insanlığa ait bütün birikimleri bizlere kadar nakletmesi ve bir de çok tanrılı bir sisteme sahip olması itibarıyla insanlar veya toplumlar kendilerini Sümerlerle birlikte düşünmeye başlamışlar ve bunu iddia etmişlerdir. Ancak elbette ki metinlerde anlatılanlarda bir takım benzerlikler olmakla beraber bir takım farklılıklar da söz konusudur. Bu farklılıklar metinlerin hem onlardan alınmadığına, kopyalanmadığına delil olmaktadır. Hem de ta en eski zamandan beri insanlığa ait bir takım unsurların en eski zamanlardan beri devam ettiğini, benzerlikler doğru bir ifade, doğru bir tanımlama ama alınma hadisesi özellikle Kur'an ile alakalı olarak imkansız bir hadisedir. Dolayısıyla böyle bir Sümer metinleri toprak altında ile Kur'an inzal edildiğinde kim neyi nasıl alacak? İmkan haricinde bir şey. Dolayısıyla metottaki farklılıklar ve amaçtaki farklılıklar da böyle bir alıntının söz konusu olmadığını ortaya koymaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki yaratılış anlatımları ile Sümer tabletlerindeki mitolojik anlatımların temel farkları nelerdir? Yani Kur'an'ın kaynağı neyse Sümer bilgilerinin kaynağı da o. Siz bir takım bilgiler elde ediyorsunuz. Bu bilgileri kısmen de olsa kullanıyorsunuz ama inanç olarak biraz önce dediğim gibi adam ne diyor? Tabiat yaptı. Kendi kendine oldu. Yani o bilgiler var fakat o bilgileri doğru olarak kullanmıyor. Müşrik bir hale gelecek şekilde çok tanrı bir anlayış içerisinde değerlendiriyor. Bak senin söylediğine ilaveten ben bir iki şey daha söyleyeyim. Madem sen sordun ne diyor? İsmini vereceğin yaratık oldu. Onun üzerine tanrıların görüntüsünü koy. Tanrıların görüntüsünü koy ifadesi. Belki hadis-i şerifteki Cenab-ı Hak insanı Rahman suretine yaratmıştır manası düşünülebilir. Belki. Ne diyor? Dipsiz suyun çamurunun özünü karıştır. Çamurdan yaratıldığı belirtiliyor. Başka ne diyor? İyi ve asil bir şekilde çamuru yoğunlaştır. İyi ve asil bir şekilde. İnsanın yaratılmasını hangi kelimeyle ifade edebiliriz? Ahseni takvimle ifade edebiliriz. Yani bir takım bilgiler var. Dolaylı olarak bir takım bilgiler var. Fakat bunlar dediğim gibi böyle pagan anlayış içerisinde, çok tanrılı anlayış içerisinde itilmişler tabiri caizse. Bilim ve inanç arasındaki ilişkiyi nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bilim dediğiniz Cenab-ı Hakk'ın kainattaki kudret eserleridir. İnanç da Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatının özellikle Kur'an'da tezahür etmiş özellikleridir. Dolayısıyla aynı kaynağın farklı bir takım unsurları olması itibariyle bunların birbiriyle çelişmesi asla söz konusu olamaz. Sadece ve sadece belki bugün bildiklerimizin ne kadar doğru olduğunu değerlendirmemiz lazım ya da bir takım nakiller söz konusu ise bu nakillerin tevil edilip edilemeyeceğini dikkate almamız lazım. Burada şu cümleyi okumak isterim. Takarrur etmiş usuldendir akıl ve nakil. Taarruz ettikleri vakitte akıl asıl itibar ve nakil tevil olunur. Fakat o akıl olsa gerektir. Yani biz de şimdi bu bilimle ilgili olarak verileri eğer çok doğru, çok sağlam ve kesinse ve bir takım nakillerle problem teşkil ediyorsa nakli tevil etme yoluna gideriz. Fakat işin özü şudur, ikisi de Cenab-ı Hakk'ın farklı sıfatlarının kainattaki tezahürüdür. Dolayısıyla bunların birbiriyle çelişmesi söz konusu olamaz.
Bilim insanı olarak inancınız akademik çalışmalarınızı nasıl etkiliyor? İnancımız bizi akademik çalışmalara teşvik ediyor elbette ki. Yani biz inanmakla aynı zamanda daha üretken olmayı, daha verimli olmayı ve insanlara daha faydalı olmayı hedefliyoruz. Bir takım bilgilerimizin tespit edildikçe diğer insanlarla paylaşmamız bizi memnun ediyor. Sümerlere ait olan bilgileri maalesef bir takım tahrifata maruz bırakarak insanları yanlış bilgilendirenlere karşı biz de bu bilgilerin doğrusunu ortaya koymak suretiyle bir gayret içerisinde oluyoruz. Elbette bu da bizi memnun eden şeylerden bir tanesidir. Tek başına bir takım şeyler öğrenmenin hiç kimseye bir faydası yok. Ancak bunu diğer insanlarla paylaşmak ve insanların bir takım ihtiyaçlarını, özellikle manevi ihtiyaçlarını karşılamak adına bir takım şeyler ortaya koymak en doğrusudur. Bugüne kadar sizi en çok etkileyen araştırmalar nelerdi? Bu çivi yazılı metinlerde Kur'an-ı Kerim'le paralel olan bir takım metinlerin tespiti benim çok ilgimi çekmiştir. Daha çok ilgimi çeken oradaki benzerliklere rağmen farklılıkların da olması söz konusudur. Biz bu farklılıkları Kur'an'ın özüne uygun olarak, hadislerin özüne uygun olarak nasıl açıklayabiliriz tarzındaki gayretlerimiz çok dikkat çekmiştir. Hayalhanem hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayalhanemin çok faydalı bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Bir kere özellikle sosyal medyada çok ciddi bir takım spekülasyonlar var, bir takım yanlış anlatımlar var, yanlış uygulamalar var. İnsanları dininden edecek, insanları çok rahatsız edecek, çok ciddi ve çok yoğun bir takım faaliyetler var. Hayalhanem gibi buna benzer hem yüz yüze hem de online bir takım faaliyetlerin bu problemleri oradan kaldırmaya katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hem tebrik ediyorum hem de şahsım adına teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.